Oppo geçtiğimiz haftalarda yaptığı lansmanla birlikte Reno 14 serisini Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Şu anda elimde Reno 14 serisinin en güçlü üyesi olan Reno 14 Pro var arkadaşlar. Ve bu videoda bu telefonun tasarımına, teknik özelliklerine, fiyatlarına yakından bakacağız. Videonun detaylarını geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, hype, yorum gibi paylaşımlarla birlikte de kanalın büyümesine destek olabilirsiniz deyip videomuza geçelim. Oppo Reno 14 ailesinin tepe modeli Reno 14 Pro elimde şu anda. Yine benzer bir kutu tasarımı var. Bu serinin kutu tasarımı gerçekten çok karakteristik. Ben bunu açıkçası çok beğendim. Telefonun arka tarafındaki o doku, ışık oyunları kutuya da yansıtılmış ve gri renkli oluşu raflarda birazcık daha dikkat çekmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani kutu tasarımı da önemli çünkü bakıldığı zaman. Reno 14 Pro modeli serinin en güçlü modeli ve Oppo'nun son dönemde vurguladığı AI fon vurgusu burada da mevcut. Çünkü Oppo yakın zamanda bütün telefonlarında yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanan markalardan bir tanesi. Elimdeki model 12 GB'lık RAM'e sahip ve 512 GB'lık dahili hafızayla geliyor. Yurt dışı modellerde bunun 1 TB 16 GB RAM versiyonu mevcut. Ama elimdeki 12'ye 512. Kutuyu artık açma vakti geldi. Bakalım kutudan neler çıkacak. Sonrasında teknik özelliklere, tasarım detaylarına değineceğiz ve videoyu tamamlayacağız. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açalım. Kutuyu ilk açtığımızda karşımıza çıkmasını beklediğim şey Reno 14 F'te olduğu gibi kılıfın bulunduğu kutu arkadaşlar. İçerideki küçük paket ve 14 F'te olduğu gibi burada da şeffaf bir kılıf kullanılmış. Bu gerçekten çok yerinde bir karar çünkü telefonun arka tarafındaki o şahane görüntüyü yok etmiyorsunuz bir kılıf kullanarak. Malzemesi çok iyi kılıfın. Bunu net söyleyebilirim yani. Kamera adısına baktığımız zaman 14 F'e göre daha geniş görünüyor. Bu da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Şimdi telefonu bir kenara koyacağız. Başka kutuda neler var onlardan birazcık bahsetmek lazım. İlk olarak şarj aletinden bahsedelim. 80 wattlık SuperVOOC desteği sunan bir adaptör var arkadaşlar. Ucu Type A yani tip A, kablo tarafında da tip C girişiyle birlikte geliyor. Yani bu fiyat segmentinde ben adaptörlerin ve kablonun iki tarafında tip C olmasını tercih ederim açıkçası. O premium hissini birazcık daha verebilmesi adına ama olsun yapacak bir şey yok. Telefondaki USB portu tip C ama 2.0 ile bağlanıyor. Bunun da daha yüksek bir şey olmasını beklerdim. On the go desteği var. Evet telefonu şöyle bir elimize aldığımızda çok şık bir tasarım gerçekten bizi karşılıyor. 7.5 milimetrelik bir kalınlık var. 6.83 inçlik bir ekranda ve 201 gramlık ağırlıkla geliyor. Oldukça şık ve gerçekten çok güzel görünen bir telefon. Benim kullandığım Find N5 modeli birazcık daha ağır olduğu için 201 gram gerçekten hiçbir şey hissettirmedi elimde. Telefonun arka tasarımı muazzam ve bu serinin imza tasarımı bu zaten. Hero model dediğimiz model bu zaten. Farklı açılardan ışık hüzmelerini farklı renkte ve farklı dokularda kendini göstermesi çok güzel. Kamera adısına baktığımızda iPhone'u çok andırıyor. Ama hem flash dizilimi hem kameranın yerleşimi hem kamera ringleriyle birlikte biraz daha ayrıştırıyor kendisini. Ama şunu söyleyebilirim. Kamera tarafı çıkıntı noktasında neredeyse çıkıntısız diyebileceğim seviyede. Telefonun alt kısmında şu an netlik biraz kaçtı ama stereo hoparlörlerden tekini görüyorsunuz. USB Type-C bağlantı noktasını görüyorsunuz. Az önce dediğim gibi 2.0'da çalışıyor. Daha yüksek olabilirdi bence. Ve sim kart yuvasını görüyoruz. Burada iki tane nano sim veya bir nano sim bir eSIM kombinasyonuyla isteğe bağlı kullanabiliyoruz. Sağ tarafta güç tuşu ve ses kontrol butonları mevcut. Üst tarafta anten grubu ve mikrofon grubu mevcut. Telefonu bir yandan çalıştıralım. Ben bir yandan teknik özellikler ve ekran detaylarından bahsedeceğim öncelikle. AMOLED ekran kullanılıyor. AMOLED panel kullanılıyor. 1 milyar renk desteği var. 120 Hz'e kadar tazeleme sunabiliyor. Bu artık bu segmentte olmazsa olmaz şeylerden biri. 3840 Hz'lik PWM desteği, PWM desteği bu ekranın ne kadar tepkisel olduğunu bize gösteren şeylerden biri. HDR10 Plus desteği sunuyor. Yani HDR içerik tüketirken bu ekran keyifli bir deneyim sunacak. 600 nitlik standart parlaklık ve maksimumda 1200 nite ulaşan parlaklıkla beraber yoğun güneş altında, ışık altında da rahatça kullanabileceğiniz bir telefon. Az önce bahsetmiştim 6.83 inçlik ekrandan %90.1 yaklaşık ekran gövde oranı var. Bu da telefonda böyle baktığınızda çerçeveyi böyle olabildiğince az görmeni sağlayan bir dokunuş olmuş. Kenarları köşeli bir ekran, yumuşak köşeli, yumuşak kavisli bir ekran daha doğrusu. Ve ülkelere göre Corning Gorilla Glass 7i ve Crystal Shield Glass'la korunuyor. Bu da
ekran tarafındaki söyleyeceğim son detay. 450 ppi'den de bahsedeyim tabii ki. Bu ekranda 6.83 inçlik ekranda 450 ppi kendine fazla belli ediyor ve memnun ediyor diyebilirim. Teknik özellikler noktasına yavaş yavaş geçiş yapalım artık. MediaTek'in Dimensity 8450 işlemcisi var. 4 nanometrelik bir işlemci. Bu 1-3-4 şeklinde kümelenmiş olan 8 tane Cortex A725 çekirdeğinden oluşuyor. Bu arada az önce bahsettiğim eSIM desteği de burada hemen karşımızda. eSIM olması şahane bir şey. Her ne kadar ülkemizde yasakların dibine vurulsa da eSIM ile alakalı yurt dışında kullanırken bu telefon bizi rahat ettirecek. İşlemciye geri dönüyorum. Dediğim gibi Cortex A725 çekirdeklerinden oluşmuş 1-3-4 şeklinde kümelenmiş. 3.25 GHz'de başlayan ve 2.1 GHz'e kadar düşen farklı çekirdek frekansları mevcut ama aynı çekirdekler farklı hızlarda çalışıyor. Ben bu detayı beğendim. En azından çekirdeklerin verimlilikleri sadece frekans hızıyla ayrışacak. Bu güzel. GPU noktasında Mali G720 MC7 grafik yongası mevcut. Bu da oyunlarda bize iyi seviyelerde, yüksek seviyelerde oyun oynatabilme becerisini sağlayacaktır. Depolama noktasına geldiğimizde dediğim gibi elimdeki telefonda 512 GB'lık hafıza var ve 12 GB'lık RAM var ama ColorOS'ta sistemden de artı 12 GB'a kadar alan ayrılabiliyor. Bu güzel. UFS 3.1 yerine 4.0 olmasını beklerdim bu telefonun. Şimdi ana ekrana geldiğimizde benim bir süredir artık alışık olduğum ColorOS 15, Android 15'in üzerine kurulmuş bir işletim sistemi var. Şimdi buraya dönmeden önce kameralarla alakalı tekrar konuşmak istiyorum. Burada Oppo bayağı zengin davranmış çözünürlük noktasını. Çünkü 3 tane 50 megapiksellik kamera yerleştirilmiş arka tarafa. Bunlardan bir tanesi geniş açı, 1.8 diyafram, 24 mm lens uzunluğu ve 1/1.55 inçlik bir sensörle birlikte geliyor. OIS destekli. Gece fotoğraflarında çok az gren karşılığı yapabilir belki ama düşük ihtimal. Ama iyi bir performans sunacağı belli. Periskop kamera var arkadaşlar bu kamerada, bu telefonda. 7.5 mm'lik bir telefon ve periskop telefoto kamera ile geliyor. 80 mm'lik fokal uzunluğu var. f2.8 diyafram açıklığı var. Diyafram açıklığı gece çekimlerinde birazcık yoracaktır diye düşünüyorum ama OIS desteği ve 3.5 inçlik optik zoom burada dikkat çeken öğelerin başında geliyor, özelliklerin başında geliyor. Üçüncü kamerada ultra geniş açı, yine 50 megapiksel, f2.0 16 mm ve 116 derecelik görüş açısına sahip çok geniş bir kamera açısı var. Ve otofokusa gelmesi de gerçekten güzel. Burada hiç makro vurgusu yok bu telefonda, o dikkatimi çekti. Video detaylarına geldiğimizde 4K çözünürlükte 30-60 kare saniye, 1080p çözünürlükte 30-60-120'ye 240 kare saniyelik video çekimleri yapabiliyor bu kamera grubu. Color Spectrum sensör adı verilen ve renk doğruluğunu daha üstlerde tutan bir kamera sensör teknolojisi de mevcut burada. Yani çektiğiniz fotoğraflarda renkleri daha doğru, daha gerçekçi alabilmenizi sağlayacak. Çünkü 1 milyar renk gösteren bir ekranda çekilen fotoğrafın renk doğruluğu da etkileyici olacaktır diye düşünüyorum. Kamera düzenini beğendim açıkçası. Çıkıntısı yok. Bu da bence güzel şeylerden biri. HDR desteği, OIS desteği iki kamerada, geniş açı ve periskopta güzel. Ön tarafa baktığımızda da bu arada 50 megapiksellik bir kamera var. Yani Oppo burada bayağı cömert davranmış. Geniş açı, otofokus desteği var. 21 mm fokal uzunluk, f2.0 diyafram açıklığı var ön kameranın. 4K 30-60 kare saniye video çekebiliyor. Bu da ön kameradaki güzel şeylerden biri. Stereo hoparlörlerle birlikte çektiğiniz veya videolarda veya oynattığınız videolarda verimli bir ses deneyimi sizi bekleyecektir ama ses şiddetine bakmak lazım. Onu şu anlık konuşamıyorum. Telefonun diğer özelliklerinde Bluetooth 5.4 oluşu güzel. Bu dikkatimi çekti. Ama eksi haneye yazıyorum hemen. Tip-C girişinin USB 2.0 oluşu bence eksi. 2025'i bitiriyoruz artık yani. Ekran altında parmak izi okuyucu var, optik okuyucu şeklinde. Bunu da sevdim. En azından rahat bir kullanım sunacak. Ve telefonla alakalı diğer söyleyeceğim şeylerde tasarıma tekrar geri dönmem gerekecek. Çünkü aşırı beğendim ben bu tasarımı ve kendisini gerçekten konuşturacak bir tasarıma sahip. Bu da hoşuma giden şeylerin başında oldu. Ve şunu söyleyebilirim. Farklı dizayn bir telefon arıyorsanız bu o, yani o telefon bu. 6200 miliamperlik kocaman bir batarya var arkadaşlar bu telefonda. Yani bu kasaya 7.5 milimetreye sığdırılmış devasa bir batarya var. Ve
Çinliler bu işi çözdü, batarya işini gerçekten. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben Find M5'ten de biliyorum. 5600 miliamperlik bataryası var ve 35 saat, 30 saat pil süresi sunabiliyor tek kullanımda ve 6 saat, 7,5 saat arası ekran ışık süresiyle. ColorOS'a dönelim. ColorOS'ta dediğim gibi sevdiğim ve EMUI, yıllarca EMUI kullanmış biri olarak adaptasyon sorunu çekmediğim bir arayüz oldu benim için. Özellikle bu arada şunu söyleyebilirim. iPhone kullanıcısı birkaç arkadaşıma ben bu arayüzü gösterdiğimde kolay adapte olabileceklerini söylediler ki yani iPhone'dan Android'e geçişte genelde insanların en büyük tedirginliği arayüz oluyor. Şimdi burada mesela sevdiğim bir özellikten bahsedeceğim. Klasörü ebatlandırabilme opsiyonu güzel. Yatayda kare yapıp dikeyde dikdörtgen veya yatayda dikdörtgen yapabiliyorsunuz ama yani bu kadar yapmışken açıkçası biraz daha bakın şu ekranın sağına komple genişletilebilmesini tercih ederdim. Veya aşağı çektiğinde öyle boydan boya bir dikey klasör tercih ederdim açıkçası. Global arama noktasına geldiğinizde de sizin arattığınız anahtar kelimelere göre telefonun içindeki farklı verileri sizlere toplayabiliyor. Yani örnek veriyorum, Kaan yazdığınız zaman telefonun içinde Kaan'la alakalı ne varsa size listeleyebiliyor. Eğer stüdyoyu çok beğendim, eğer stüdyoda telefonda kendi çektiğiniz bir fotoğrafı veya başka bir fotoğrafı veya galerideki bir görseli kullanarak yapay zekalı imajlar, görüntüler veya küçük animasyonlar üretebiliyorsunuz. Kameraya geçelim artık. 50 megapiksellik kamera grubu çünkü dikkat çekici ve iddialı bir grup. Farklı senaryolar ve ön tanımlı profiller var. Bunlardan istediğiniz çekebilirsiniz. Ben yine çakılı kullanacağım. Uyuyor. Hazır uyurken çekeyim bakalım birkaç fotoğrafını. Burada çok yüksek bir ışık yok. Odaklama hızı iyi bu arada. Mesafeyi biraz alıp fotoğraf çekmek istiyorum. Uyandırdım ama olsun. Devam edecektir. Şimdi bir de patiyi alalım. Burada alan derinliğini birazcık size göstermek istiyorum. Alan derinliği ve netlik farkı önemli çünkü bu tarz çekimlerde. Evet, şöyle yaklaşacağım, ne kadar göreceksiniz bilmiyorum ama pati net ve yüzü şu anda odak dışında. Şu anda da gördüğünüz gibi yüzü gerçekten oldukça net ve pati odak dışında blur olarak karşımızda. Diğer ayarlara geçtiğimizde yüksek çözünürlük için tıpkı diğer modellerde olduğu gibi artık diğer alanlara girmeniz gerekiyor. Gerçek çözünürlüğü kullanın diye. Çünkü üreticiler artık bunu kullanıyorlar, bu yöntemi. 50 megapiksellik sürekli kullanım yerine, telefonu ısıtmak veya batarya tüketmek yerine ihtiyaç dahilinde kullanıyorsunuz. Şimdi 1x çektim ve 3.5x'te bir fotoğraf çekeceğim. Bakalım oradaki netleme mesafesi ne olacak? Çünkü dediğim gibi telefonda bir telefoto makro vurgusu yok. Tamam, uzun mesafeli fotoğraf çekiyor ama makro çekmiyor. Ama yine de ben netleme durumunu açıkçası merak etmedim değil. Burada çeşitli modlar var. Kullanabilirsiniz buradan istediğinizi. İsterseniz ana ekrana ekleyebilirsiniz sağdaki buton, sağ üstteki butondan. Ve su altı modunda da telefonun dokunmatik ekranı devre dışı kalıyor. Tamamen fiziksel butonlarla yönetiyorsunuz. Şimdi bakın fotoğrafa. Düşük ışık var burada telefon için. Ve 3.5x optik zoom'da 50 megapikselde çektiğim fotoğrafta detaylar güzel. Bakın şimdi mesela kulak kılları gerçekten çok çok detaylı görünüyor. Ve bunu açık alanda veya gün ışığında düşündüğünüzde bu telefon fotoğraf noktasında bayağı iddialı olacak diye düşünüyorum. Son bir fotoğraf daha çekeyim 3.5x'te yine 50 megapikselde. Burnumdan bir net almaya çalışacağım bu defa. Evet, aldım neti ama dediğim gibi makro becerisi olmadığı için biraz mesafe koymanız gerekiyor ama fotoğrafı çektik. Evet, bu şekilde görünüyor. Bir tane daha deneme yapalım. Tekrar burundan alacağız ve fotoğrafa yaklaştırmak istediğim zaman bakalım nasıl görünecek. Burada şeyi de gördünüz. Hani odak mesafesi çok uzun olmak zorunda değil ama bir makro gibi dibine kadar giremiyorsunuz. Fotoğrafı çekmek istediğiniz obje veya nesnenin. Ama dediğim gibi 50 megapiksellik kamera grubu gerçekten çok iddialı olmuş. Bütün kameraların böyle olması. Ve günün sonunda bakın netlediğinizde tüy detayları, renk geçişleri, her şey çok keskin. Yani böyle yumuşak bir görüntü yok. Gerçekten çok keskin. Detaylı inceleme öncesinde Oppo Reno 14 Pro modeliyle alakalı söyleyeceklerim bunlar. Telefonun kilit özelliği bence ilk görüşte bayılacağınız bir arka tasarım. Onun devamında çok büyük bir batarya, güçlü olduğuna inandığım bir kamera grubu ve oyunlarda sizi üzmeyecek bir GPU-CPU kombinasyonu ve şık bir kamera adasıyla beraber Reno 14 Pro modeli gerçekten iddialı. Ben fiyat noktasında çok fazla yorum yapmayı tercih eden biri değilim. Fiyat çok göreceli. Yüksek diyenler var fiyat için. Diyenler var.
Ben diyenlerdenim. Bir tık daha altta olsa sanki bu telefonun satış olasılığını, satış gücünü biraz daha iyi hale getirebilirmiş diye düşünüyorum. Neyse, detayları incelemede anlatacağım. Arkadaşlar, kanala destek olmak için lütfen abone olun. Beğeni, paylaşım, hype gibi basit şeylerle büyük destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.